Merhabalar, Hobilgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir bebekle karşınızdayım. Yapımı oldukça kolay, sevimli bir bebek oldu. Yapılışını ayrıntılı bir şekilde adım adım sizlerle paylaşacağım. 3 bölüm halinde anlatıyorum bebeğin yapılışını. Bu bölümde, ilk bölümde kollarını ve bacaklarını öreceğiz. İkinci bölümde gövdesini, kafasını, yüz şekillendirmesini ve peruğunu yapacağız. Üçüncü bölümde, son bölümde elbisesini, ayakkabısını ve saç bandını örüp bitireceğiz. Bebeğin özelliklerinden bahsedeceğim. Bebeğin boyunun yüksekliği 27 santim. Bacaklarında tel kullanmadım. Kollarında tel var ve gövdesinden kafasına kadar, yani boyunda tel bulunuyor. Pamuklu ipler kullandım. 50 gramlık ipler yeterli oldu. İçine elyafla dolduruyoruz biliyorsunuz. 10 milimlik göz kullandım. Ben bebeğin yapılış aşamasında o an hangi materyali kullanıyorsam sizinle paylaşıyorum. Ayrıca videoların açıklama kısmında da belirtiyorum. Bebeğin bir özelliğinden daha bahsetmem gerekirse kafası şöyle 360 derece dönüyor. Döner kafa yaptım. Bebeğin elbisesini giydirip çıkarabilirsiniz. Düğmeleri var. Ayakkabısı da öyle. Giydirilip çıkarılabiliyor. Şöyle yakından da göstereyim. Bir de kıyafetsiz halini görmenizi istiyorum. Şöyle yakından göstereceğim. Peruğunu da göstereyim. Kıyafetlerini de göstereceğim. Saç bandı da bu şekilde. Bebek ile ilgili bu detayları verebilirim. Artık bebeği örmeye geçebiliriz. Ama öncesinde sizlerden desteklerinizi rica ediyorum. Yorum ve beğenilerinizle beni destekler, abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca videomun hemen altında hype tuşu var. Onu da tıklarsanız bebeğim daha fazla kişiye ulaşır. Kanalımda katıl butonu aktif. 1. seviye üyeler için sembolik bir rakam belirledim. Üye olursanız sevinirim. Şimdi bebeğimizi örmeye geçelim. Keyifli örgüler. Önce kolları öreceğiz. Ben ten renginde bu ipi kullanacağım. Markası Madamella Docu. Renk kodu da 6420. Fakat ben bu ipi evime yakın bir hobi dükkanından temin ettim. Bu marka da o dükkanın kendi markası. Bu ipi bulamazsınız. Önceden internette satışı vardı, artık o da kaldırıldı. Bunun yerine diğer markaların ten renklerini kullanabilirsiniz. Acemiyseniz, ten renkleri hakkında bilginiz yoksa Alize Cotton Gold'un 401 renk kodlu ipini önerebilirim. Çünkü çoğu tuhafiyede o marka bulunuyor. Ben bir kolunu ördüm şöyle. Şu şekilde. Diğerini birlikte öreceğiz. İkisi de aynı. Tığ numaramı da göstereyim. Tığ numaram da 2 numara 2 milimlik. Önce sihirli halka yapıyorum. Halkanın içine 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5
6. Kısa ipi çektim, halkayı kapattım. İşaretleyici ipimi alıyorum. Şimdi arttırma yapacağız. Arttırma demek her bir ilmeğe çift sık iğne örmek demek. 2 tane. Şimdi ilk ilmeğim şurası. Şu. Bir tane sık iğne ördüm ilk ilmeğime. Bir tane daha öreceğim. Bir tane arttırma yaptım. 6 tane arttırma yapacağım. 2 3 4 5 6 tane arttırma yaptım. 12 sık iğnem var. Şimdi bu işaretleyici ipim şöyle ön tarafta. Arka tarafa alıyorum. İpin arkasını alıyorum. Ördükçe öne arkaya oynatıyoruz. İlk ilmeğim işaretleyici ipimin olduğu ilmek. Şimdi 12 sık iğneyi örüyorum. 12 sık iğneye 1, 2, 3 tur boyunca örelim. 12 sık iğneyi 3 sıra boyunca ördüm. Şimdi baş parmak yapacağız. Baş parmakta popcorn yapıyoruz. Şu kısmı yapacağız. Şurayı. Tığımın üzerine ip alıyorum. İkili trabzan yapar gibi. İşaretleyicim ne oldu? İlk ilmeğe batıyorum. Tığımın üzerinde 3 ip var. Öndeki 2 ipi tığdan çıkardım. Tekrar tığımın üzerine ip alıyorum. Aynı ilmeğe tekrar batıyorum. Öndeki 2 ipi tığdan çıkarıyorum. 3 ipim kaldı. Üçüncüye batıyorum. Hep tığımın üzerine ip alarak batıyorum. Aynı ilmeğe batıyoruz. Tığımın üzerinde şu an 2, 4, 5 ip oldu. Öndeki 2 ipi tığdan çıkarınca 4 ipim kaldı. Tekrar tığıma ip alıyorum. Aynı ilmeğe batıyorum. Tığımın üzerindeki 2 ipi tığdan çıkardım. Tığımın üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 ip var. Hepsini aynı anda tığdan çıkardım. Popcorn oluşturdum. Şimdi kalan 11 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İlmek sayım değişmedi. 12 hala. Şöyle dışarıya çıkarıyoruz. Parmağımızı oluşturduk şöyle. İşaretleyici ipimin oldu. İlk ilmeğe battım. 1, 2, 12 sık iğneyi bir sıra örelim. 12 sık iğneyi sıranın sonuna kadar ördüm. Şunu belirtmek istiyorum. Kolun içini elyafla doldurmuyoruz. Boş kalıyor. Fark etmişsinizdir. İçi boş. Doldurmadım. Azaltma yapacağız. Azaltmayı bilmeyenler için göstereceğim. Bizim ilmeklerimizde şöyle iki tane kanat var. Bir önde var. Biz buna filo diyoruz. Tariflerde karşımıza FLO olarak çıkıyor. Bir de arkada ilmeğimiz var. Buna da bilo diyoruz. BLO diye çıkıyor. Yazılı tariflerde karşımıza. Şöyle öndeki filodaki ipleri alıyorum. 2 ilmeğinde. Sonra aynı anda şöyle ipten çıkarıyorum. 2 olan ilmek sayım 1'e düşüyor. Azaltma yapmış oluyorum. Şimdi 8 sık iğne örelim. 8 sık iğneyi ördüm. Bir de sonda azaltma yapıyoruz. Başta yapmıştık azaltma. 8 sık iğne ördük. Bir de sonda yaptık. 2 tane azaltma yaptığımız için ilmek sayımız 10'a düştü. Artık kol elimizi bitirdik. Kolu yapacağız. Kol boyunca 10 sık iğneyi öreceğiz. 16 sıra 10 sık iğneyi örelim. 10 sık iğneyi 16 sıra boyunca ördüm. Şimdi 3 sık iğne daha örüyorum. 1, 2, 3. Biz
zincir çekip ipimi kesiyorum. Ben kestim. Kollarımızı bitirdik. Bu şekilde oluyor kollarımız. Şimdi bacakları örmeye geçebiliriz. Bacakları öreceğiz. Önce sol bacağı örelim. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Birinci zincire değil ikinci zincire batıyorum. Her zaman ikinci zincirden örmeye başlıyoruz. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne ördüm. Şuradaki son zincirime 3 tane sık iğne öreceğim. Aynı zincirin içine. Bir tane ördüm. Aynı zincire bir tane daha ördüm. Sık iğne, 2 sık iğne ördüm. Üçüncü sık iğneyi şöyle karşıya geçerek örüyorum. Aynı zincirin içine 3 tane sık iğne ördüm. Zincirlerin karşı tarafına 5 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Şurada son zincirim kaldı. Bu son zincirin içine arttırma yapıyorum. Yani 2 tane sık iğne ördüm son zincire. Şu an 16 sık iğnemiz var. İlk ilmeğime, şurası bizim ilk ilmeğimiz. İlk ilmeğime arttırma yapıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 3 tane arttırma yapacağım. Peş peşe. 1, 2, 3. 3 tane arttırma yaptım. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmeğim kaldı. İkisine de arttırma yapacağım. Bir arttırma yaptım. 2 arttırma yaptım. İlmek sayım 22 oldu. İlk ilmeğime sık iğne ördüm. Bir sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 6 tane arttırma yapacağım. Peş peşe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arttırma yaptım. Şimdi 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sık iğne bir arttırma yapacağım 2 defa. Bir sık iğne, bir arttırma, bir kere daha. Bir sık iğne, bir arttırma yaptım. İlmek sayım 31 oldu. Bu sırayı arka ilmeklerden, billoğdan öreceğim. Şöyle. Şuradaki arka ilmeklerden örüyorum. 1, 2, 3. Şu öndekiler duruyor. Arkadakileri örüyoruz. Billoğdan bir sıra 31 sık iğneyi örelim. Bir sıra billoğdan 31 sık iğneyi ördüm. Artık iki kanadı da alarak örüyorum. Yani düz bir şekilde. 31 sık iğneyi 3 sıra boyunca örelim.
31 sık iğneyi 3 sıra ördüm. Bir sık iğne örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. Beş sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane azaltma yapacağım peş peşe. 1 2 3 4 5 6 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 Bir tane azaltma yapacağım. Kalan 4 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 İlmek sayım 23 oldu. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane azaltma yapacağım. 1 2 3 4 5 azaltma yaptım. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 Bir tane azaltma yapıyorum. Kalan bir sık iğneyi örüyorum. İlmek sayım 17 oldu. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 Bir tane azaltma yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. Geri kalan 7 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 İlmek sayım 15 oldu. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir tane arttırma yapıyorum. Kalan 2 sık iğneyi örüyorum. 1 2 İlmek sayım 17 oldu. Bu 17 sık iğneyi 4 sıra boyunca öreceğiz. Ama önce içine elyafla dolduracağız. Minik minik elyaflar alıyoruz.
İçini sıkıca dolduracağız ayağın içine. Şöyle ön taraflara da dolduracağız. Sıkıca ayağı dolduralım. Sonra 17 sık iğneye 4 sıra boyunca örelim. 17 sık iğneyi 4 sıra ördüm. İçinde doldurdum. 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Bir tane arttırma yapıyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir tane arttırma yapıyorum. Kalan 3 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3. İlmek sayım 19 oldu. 19 sık iğneyi 6 sıra boyunca örelim. İçinde dolduralım. Benim söylememi beklemeden 5-6 sırada bir bebeğimizin uzuvlarını elyafla dolduralım. Bu her bebekte geçerli. Bacak çok ilerlediğinde doldurursanız uzunca bir süre. Sonra bütün elyaflar aynı yere toplanır. Kötü bir görüntü oluşur. 5-6 sırada bir minik minik her yerini dolduracak şekilde elyaf dolumunu yaparsak daha hoş bir görüntü olur. Şimdi 6 sıra 19 sık iğneyi örelim. 19 sık iğneyi 6 sıra boyunca ördüm. Şimdi diz kapaklarını yapacağız bu sırada. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir azaltma yapıyorum. Bu azaltmayla baldırları oluşturuyoruz. Yine 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Diz için 4 tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 4. 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Baldır için azaltma yapıyorum. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. İlmek sayım 21 oldu. Bir sıra 21 sık iğneyi örelim. Bir sıra 21 sık iğneyi ördüm. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir tane arttırma yapıyorum. Diz kısmında 4 tane azaltma 3 sık iğne öreceğim önce. 1 2 3. Şimdi diz kısmında 4 tane azaltma yapacağım. 1 2 3 4. 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Bir tane de arttırma yapıyorum. Kalan 3 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3. İlmek sayım 19 oldu. Bir sıra 19 sık iğneyi örelim. 19 sık iğneyi bir sıra ördüm. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir arttırma yapıyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir tane arttırma yapıyorum.
Kalan 4 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4. İlmek sayım 21 oldu. İçini dolduralım. 2 sırada 21 sık iğneyi örelim. 21 sık iğneyi 2 sıra ördüm. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırma yapıyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane arttırma yapıyorum. Kalan 5 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İlmek sayım 23 oldu. 23 sık iğneyi 6 sıra boyunca örelim. 23 sık iğneyi 6 sıra ördüm. Şimdi ip değiştireceğim. Renk değişikliği yapacağım. İç çamaşırı öreceğim için beyaz ip kullanacağım. O yüzden son ilmeğimdeki ipleri çıkarmadım. Şöyle beyaz ipimin başlangıcında biraz ip bırakıyorum. Çünkü daha sonra bununla ten rengi ipi birbirine bağlayacağız. Sökülmesin, daha sağlam olsun diye. Bu beyaz ipimi ten rengi iplerin arasından geçirdim. 23 sık iğneyi de beyaz iple 2 sıra örelim. 2 sırada 23 sık iğneyi beyaz ip ile ördüm. Şimdi beyaz ipi ten rengi iplerin arasından geçerken şöyle biraz fazlalık ip bırakmıştık. Ten rengi iple bunu birbirine düğümlüyorum. Söylemiştim sağlam olsun diye. 1, 2 kere ya da 3 kere böyle düğümlüyorum. Şimdi ten rengi ipini ve bu başta kalan beyaz ipi keseceğim. Sol bacağımızın son sırasını öreceğiz şimdi. Bir, 2, 19 sık iğne örelim. 19 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Sol bacağımızı bitirdik. Neden 19 sık iğne ördük? Bacakların iç tarafına bakacak son sıradaki ilmeklerimiz. O yüzden 23 sık iğne değil 19 sık iğne ördük. Sol bacağın iç tarafı burası çünkü. 19 sık iğne de oraya denk geldi. Sol bacağımızı ördük. Sağ bacağı da bu son sıradaki 19 sık iğneye kadar aynı şekilde olacak. İki bacak arasındaki tek farklılık son sırada 19 sık iğne değil, daha farklı. Sık iğne sayısı daha farklı olacak. Şimdi son sıraya kadar sağ bacağı da sol bacakta olduğu gibi örelim. Sağ bacağı sol bacakta olduğu gibi aynı şekilde ördüm. Şimdi son sırayı öreceğiz. Son sırada 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sık iğne ördüm. İpimi kesmeyeceğim çünkü gövdeyi bu iple öreceğiz. Sağ bacağımızı da bitirdik. Sol bacağımızı da bitirmiştik. Şöyle göstereyim. Bacaklarımızı bitirdik bu şekilde. İlk bölümün sonuna geldik. Bu bölümde kolları ve bacakları ördük. Sonraki bölümde gövdeyle başlayıp bebeğimizi örmeye devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.